Bugüne kadar kanalımıza birçok krem formülasyonu hazırladık. Ancak bu kremlerin büyük bir kısmında hazır krem bazı kullandık. Peki hiç düşündünüz mü o krem bazının kendisi nasıl hazırlanıyor? Bugün bu sorunun cevabını birlikte vereceğiz. Sıfırdan bir krem bazı nasıl yapılır? pH dengesi nasıl olmalı? Hangi ham maddeler veya hangi oranlarda kullanılması lazım? Bugün bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden hemen yapım aşamasına geçelim. İlk adımda krem bazımızda kullanacağımız ham maddeleri iki ayrı faza ayırıyorum. Yağ fazı ve su fazı. Yağ fazında squalen, shea butter, olivenbin ve stearyal alkol bulunuyor. Su fazında ise saf su ve gliserin yer alıyor. Bu aşamada her iki fazı da birkaç dakika ayrı ayrı karıştırıyorum. Buradaki amacım özellikle toz ve katı formdaki ham maddelerin kendi fazları içerisinde daha homojen dağılmasını sağlamak ve ısıtma aşamasına daha kontrollü bir karışımla geçmek. Her ne kadar bu adım kısa gibi görünse de emülsiyon kalitesini etkileyen önemli hazırlık aşamalarından biridir. Şimdi her iki fazı yaklaşık 70 ile 75 dereceye kadar ısıtarak bir sonraki adıma geçiyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi hem su fazını hem de yağ fazını yaklaşık 70 ile 75 santigrat dereceye kadar ısıtıyorum. Isıtma işlemi devam ederken de belirli aralıklarla karıştırmaya özen gösteriyorum. Böylece hem sıcaklık her noktaya daha dengeli yayılıyor hem de özellikle katı formdaki ham maddelerin daha homojen şekilde erimesi sağlanıyor. Burada dikkat etmenizi istediğim önemli bir nokta var. Fark ettiyseniz kapları doğrudan ocağın üzerine koymadım. Bunun yerine benmari yöntemi yani sıcak su banyosu kullanıyorum. Bunun temel nedeni ham maddeleri kontrollü ve dengeli bir şekilde ısıtabilmek. Doğrudan ocak üzerinde ısıttığınızda kabın tabanı çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Bu da bazı ham maddelerin gereğinden hızlı ısınmasına, yapılarının değişmesine veya performanslarının olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Dışarıdan bakıldığında krem normal görünebilir. Ancak mikro yapıda istenmeyen değişiklikler meydana gelmiş olabilir. İşte bu nedenle kozmetik formülasyonlarında kontrollü ısıtma her zaman daha güvenilir bir yaklaşımdır. Bir diğer önemli konu ise iki fazın sıcaklığıdır. Yağ ve su fazını mümkün olduğunca aynı sıcaklık aralığında tutmaya çalışıyorum. Çünkü emülsiyon oluştururken iki faz arasında büyük sıcaklık farkı olması emülsiyonun kalitesini ve uzun vadeli stabilitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle her iki fazı da aynı anda ve aynı koşullarda ısıtıyorum. Bu bölümde yağ seçimine de kısaca değinmek istiyorum. Zaman zaman sadece zeytinyağı ya da tek tip bir yağ kullanılarak krem bazı hazırlandığını görüyorum. Elbette bu şekilde de bir emülsiyon oluşturabilirsiniz. Ancak kullanılacak yağın özellikleri kremin ciltte bıraktığı hissi doğrudan etkiler. Daha ağır karakterli yağlar kullanıldığında krem ciltte daha yoğun ve daha yağlı hissedilebilir. Ben bu nedenle squalen gibi daha hafif yapılı bir yağ tercih ettim. Squalen, cilt üzerinde daha hafif bir his bırakırken kolay yayılmasına ve daha konforlu bir kullanım deneyimi sunmasına da katkı sağlar. Elbette kullanılacak yağ, hazırlamak istediğiniz ürünün amacına göre değişebilir. Önemli olan formülasyonda tercih edilen her ham maddenin neden seçildiğini bilmektir. Bu adımda ise yaklaşık 70 santigrat dereceye kadar ısıttığım yağ ve su fazını tek bir kapta birleştiriyorum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yağ fazını su fazının üzerine yavaş yavaş ilave etmek ve aynı anda karıştırmaya başlamaktır. İlk etapta yaklaşık 5 dakika boyunca küçük bir spatula ile karıştırıyorum. Bu aşamada amacım henüz her iki fazda yüksek sıcaklıktayken emülsiyonun ilk yapısını oluşturmak ve ham maddelerin birbirleriyle kontrollü şekilde temas etmesini sağlamaktır. Bu işlem sırasında çok hızlı veya sert karıştırmak yerine düzenli ve homojen bir karıştırma tercih ediyorum. Çünkü bu aşama ilerleyen dakikalarda elde edeceğimiz krem bazının stabilitesi açısından oldukça önemlidir. Kısacası bu ilk 5 dakikalık karıştırma işlemi iki fazın kontrollü bir şekilde birleşmesini sağlayan ve emülsiyonun temelini oluşturan en kritik adımlardan biridir. Yaklaşık 5 dakika spatula ile ön karıştırma yaptıktan sonra artık blender kullanma aşamasına geçiyorum. Ancak burada dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var.
İlk olarak blenderı karışımın içine daldırdıktan sonra mümkün olduğunca sık dışarı çıkarmamaya özen gösteriyorum. Çünkü her çıkardığınızda karışımın içerisine hava girer ve bunun sonucunda krem bazında istenmeyen hava kabarcıkları oluşabilir. Bu da hem görünümü hem de dokuyu olumsuz etkileyebilir. İkinci önemli nokta ise blenderı çalışma şeklidir. Blenderı uzun süre aralıksız çalıştırmak yerine benim yaptığım gibi yaklaşık 3 ile 4 saniye çalıştırıp kısa bir ara vererek devam ediyorum. Yani kesik kesik çalıştırıyorum. Bunun nedeni sadece karışımı homojen hale getirmek değildir. Aynı zamanda emülsiyonun kontrollü şekilde oluşmasını sağlamak ve karışımın gereğinden fazla ısınmasını önlemektir. Aralıksız ve yüksek hızda uzun süre karıştırmak, emülsiyonun oluşumunu olumsuz etkileyebilir ve istenilen krem yapısını elde etmeyi zorlaştırabilir. Bu nedenle bu aşamada acele etmek yerine kontrollü ilerlemek çok daha doğru bir yaklaşımdır. Bu aşamada ise krem bazımızı kontrollü bir şekilde soğutmaya başlıyorum. Bunun için kabı birkaç dakika boyunca soğuk su banyosuna alıyorum. Ancak burada özellikle dikkat edilmesini istediğim önemli bir nokta var. Buzlu su değil, soğuk su kullanıyorum. Bunun nedeni krem bazını bir anda çok düşük sıcaklığa maruz bırakmak istememem. Ani sıcaklık değişimleri emülsiyonun oluşum sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle kontrollü ve kademeli bir şekilde soğutmayı tercih ediyorum. Soğutma işlemi boyunca da karıştırmaya devam ediyorum. Böylece hem sıcaklık karışımın her noktasına dengeli şekilde dağılıyor hem de krem bazı daha homojen bir yapı kazanmaya devam ediyor. Kozmetik formülasyonlarında çoğu zaman sonuç büyük işlemlerden çok bu tür küçük ama kritik detaylara bağlıdır. Kontrollü ısıtma kadar kontrollü soğutma da kaliteli ve stabil bir krem bazı elde etmenin önemli adımlarından biridir. Artık krem bazımız son formuna ulaşmış durumda. Gördüğünüz gibi oldukça homojen, canlı ve kıvamlı bir yapı oluştu. Her ne kadar istediğimiz kıvama ulaşmış olsak da ben yine de yaklaşık 5 dakika daha karıştırmaya devam ediyorum. Bunun nedeni gözden kaçabilecek en küçük topaklanma veya homojen dağılmamış bir bölge kalmamasını sağlamak. Kozmetik formülasyonlarında son dokunuşlar da en az ilk aşamalar kadar önemlidir. Bu nedenle tamamen pürüzsüz ve homojen bir yapı elde edene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Krem bazımızın sıcaklığı yaklaşık 40 santigrat derecenin altına düştükten sonra koruyucuyu ekliyorum. Koruyucuyu bu aşamada eklememin nedeni yüksek sıcaklıkta performansını olumsuz etkileme ihtimalini en aza indirmektir. Belki bu krem bazının tamamını tek seferde kullanmayacaksınız. Bir kısmını bugün, kalan kısmını ise farklı formülasyonlarda daha sonra değerlendirmek isteyebilirsiniz. İşte bu noktada koruyucu kullanmak büyük önem taşır. Koruyucu, uygun hijyen koşullarında hazırlanan ürünün mikrobiyal açıdan daha güvenli kalmasına ve kullanım süresi boyunca yapısını korumasına yardımcı olur. Elbette tek başına koruyucu yeterli değildir. Temiz çalışma ortamı ve doğru saklama koşulları da en az bunun kadar önemlidir. Koruyucuyu ekledikten sonra son kez iyice karıştırıyor ve krem bazımızı kullanıma hazır hale getiriyorum. Artık krem bazımız kullanıma hazır. Tüm aşamaları tamamladık. Son olarak koruyucumuzu da ekledik ve gördüğünüz gibi bazımız tam istediğimiz kıvama ulaştı. Ne çok akışkan ne de gereğinden fazla sert. Homojen, stabil ve kremsi bir yapıya sahip. Ben bu videoda tüm aşamaları tek tek anlatarak ilerlediğim için süreç size biraz uzun ve karmaşık görünmüş olabilir. Ancak tüm işlemleri aralıksız yaptığınızda bu krem bazını hazırlamak ortalama 25 ile 30 dakika sürüyor. İlk birkaç denemeden sonra hem eliniz alışacak hem de süreci çok daha pratik bir şekilde tamamlayabileceksiniz. Böylece istediğiniz zaman kendi ihtiyacınıza uygun krem formülasyonları hazırlayabileceğiniz sağlam ve güvenilir bir krem bazını kısa sürede oluşturabilirsiniz. Bu adımı ise sizlere referans olması adına özellikle eklemek istedim. Geldik pH testi aşamasına. Eğer siz de aynı ham maddeleri
Aynı formülü ve aynı adımları takip ederseniz hazırlayacağınız krem bazının pH değeri de büyük ihtimalle benim elde ettiğim sonuca oldukça yakın olacaktır. Elbette kullanılan ham maddelerin kalitesi ve çalışma koşulları gibi bazı faktörler küçük farklılıklara neden olabilir. İmkanınız varsa pH testi yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Böylece kendi hazırladığınız bir ürünün gerçekten cildiniz için uygun pH aralığında olup olmadığını da görmüş olursunuz. Ben öncelikle hazırladığım krem bazından birkaç küçük spatül alarak bir tüpe aktarıyorum. Ardından üzerine 1'e 10 oranında saf su ekleyip tamamen homojen olana kadar karıştırıyorum. Daha sonra bu karışımdan birkaç damlayı pH stripinin üzerine damlatarak ilk ölçümü gerçekleştiriyorum. Sonucu doğrulamak amacıyla aynı ölçümü elektronik pH metre ile de yaptım. Her iki yöntemde de elde ettiğim sonuç yaklaşık pH 5 ile 5,5 aralığında çıktı. Bu değer cildimizin doğal pH'ına oldukça yakın ve kozmetik ürünler açısından genel olarak uygun kabul edilen bir aralıktır. Umarım bu içerik sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve olumlu ya da olumsuz tüm görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerden gelen geri bildirimler, hazırlayacağım yeni projeler için bana gerçekten yol gösteriyor. Ayrıca bir sonraki videoda bu krem bazını kullanarak hangi kremi hazırlamamı istediğinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Bildiğiniz gibi krem bazları bir kremin temel çatısını oluşturur. Bir kremin kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri de kullanılan krem bazıdır. Çünkü en kaliteli aktif içerikleri kullansanız bile stabil ve doğru hazırlanmış bir krem bazınız yoksa istediğiniz performansı elde etmeniz oldukça zorlaşır. Bu içerikte sizlerle birlikte sıfırdan profesyonel bir krem bazının nasıl hazırlandığını, dikkat edilmesi gereken püf noktalarını, kontrollü ısıtma ve soğutma yöntemlerini, emülsiyon oluşturma aşamasını ve pH kontrolünü adım adım inceledik. Ancak şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu henüz bitmiş bir krem değil. Bu, üzerine farklı aktif maddeler ekleyerek onlarca farklı ürün geliştirebileceğimiz temel bir krem bazıdır. Örneğin aynı bazın içerisine niasinamid ekleyerek bariyer destekleyici bir krem hazırlayabilirsiniz. Bakuchiol ekleyerek yaşlanma karşıtı bir gece kremi oluşturabilirsiniz. Peptitler ile anti-aging odaklı bir formül geliştirebilir, pantenol ve seramit ilavesiyle cilt bariyerini destekleyen onarıcı bir krem hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde cilt ihtiyacına göre farklı aktif maddeler ekleyerek tamamen size özel yeni formülasyonlar oluşturmanız da mümkündür. Kısacası doğru hazırlanmış tek bir krem bazı onlarca farklı krem formülünün başlangıç noktası olabilir. İşte bu yüzden kozmetik formülasyonlarında en önemli adımlardan biri sağlam ve stabil bir krem bazı oluşturmaktır. Bundan sonraki videolarımızda da bu krem bazını kullanarak farklı cilt ihtiyaçlarına yönelik yeni formülasyonlar hazırlamaya devam edeceğiz. Sıfırdan profesyonel bir krem bazı nasıl hazırlanır? Püf noktalar nelerdir? pH dengesi neden bu kadar önemli? Bu içerikte bunları öğrendik. Unutmayın, bu henüz nihai bir krem değil. Bu kremin bazı bölümüdür. Bu bazın üzerine farklı aktif maddeler ekleyerek yaşlanma karşıtı, bariyer onarıcı ve daha birçok krem formülasyonu geliştirilebilir. Umarım bu içerik sizler için faydalı olmuştur. Olumlu ve olumsuz görüşlerinizi yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz. Bir sonraki bilimsel içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.